Hocam merhabalar. Hastalarımızdan gelen şöyle bir soru var. Y kromozomu delesyonu vakalarımız var bildiğiniz üzere. Genetikte en zor vakalar grubundan olduğu bilinmekte bu vakaların. Evet. Bunlarla ilgili BCD delesyonu ayrıca sadece A delesyonu, B delesyonu ve işte örneğin tam delesyon vakalarınız oldu mu? Bunlarla ilgili ne tür çalışmalar yapılabilir? Tanı ve ardından tedavi noktasında tavsiyeleriniz nelerdir? Teşekkürler. Şimdi eskiden bu tür vakaların bir tedavisi olmaz. Hatta bunlara mikroteste bile yapmak doğru değil diye bir algı vardı. Ama şimdi hemen hemen testiküler hipogonadizmin bir adıyla non-obstrüktif azospermi vakalarının, FSH yüksek vakaların içindeki bu özel grup, yani Y kromozom içindeki eksik parçaların olduğu grup. A dilesyonu artık spermatogonyumun kök hücrenin doğum safhası. B kısmı mayozu ve spermat gelişimini, C kısmı da ve C'den sonra onunla birlikte olan D kısmı da spermatit gelişimini etkileyen parametreleri içeriyor. Bu vakalarda tam delesyondan tutun saf A delesyonu, saf B delesyonu, saf C delesyonu ya da bunların hangi paylaşımları, parçaları olursa olsun hepsini düzelttik. Geçen Yalova'dan bir vakamız geldi. İkinci çocuğu istiyor mesela şu anda. Bir oğlu olmuş. Bu vakalarla ilgili tam delesyondan tutun parçalı delesyonun hepsinde bir düzen mümkün. Sistemin mantığı şu aslında. Biz diğer vakalarda da, yani genetik düzgün gibi gözüken diğer vakalarda gene aynı mantıkla çalışıyoruz. Yani önce bir FSH, LH seviyelerini resetliyoruz. Sizin hasta dilinden anlayacağınız şekilde aslında annesinin karnından doğmuş da henüz daha bebeklik safhasındaki bir erkek çocuğunun testis hormon seviyesi gibi olduğunu düşünün. İlk 3 ay böyle geçiyor. Orada biz bir mayoz direnci testi yapıyoruz. FSH, LH'dan geri ise mayoz direnci var. Zaten bu hastalara testosteron ve estradiol seviyeleri yeteri kadar geliştiyse o zaman folitropin gibi ek iğneleri ekliyoruz. Fakat arkadaşlar biz hipotalamus, hipofiz ve adrenal bez veya hipotalamus, hipofiz ve testis arasındaki aksı değerlendirirken aradaki diğer endokrin parametrelerin de içlerindeki ilişkiyi tartarak hastayı bir bütün olarak ele alıp düzeltiyoruz. Yani mesela bir hastamız vardı, genetik bir vakaydı ama yanı başında ayrıca başka türlü genetik sorunlar olan bir vakaydı. Yani onlar da testisteki obstrüksiyonu ekstra kendisine katkı sağlayan, mesela FMF gibi bir hastalığı da tedavi ederek, onunla ilgili sorunları da, örneğin viskoziteyi tedavi ederek hastada ilerleme sağlıyoruz. Bütün vakaların düzeldiğini söyleyebilirim. Eninde sonunda sabır gerekmektedir. Teşekkür ediyorum.